Peugeot 208 ile birlikteyiz. Peugeot'un küçük sınıf hatchback'i olan 208 adından da anlaşılacağı gibi 207'nin yerini aldı. Bakalım rekabetin çok çetin geçtiği bu sınıfta 208 beklentileri karşılayabiliyor mu? Gelin hep beraber inceleyelim. Boyutları yerini aldığı modele göre daha küçük olan 208'in dışı modern bir tasarıma sahip. Kaputun üstündeki aslan logosu ve geriye doğru uzayan ledli farlar ön bölümde dikkat çeken unsurlar. 3 ve 5 kapılı olarak üretilen 208'in profili ışık oyunlarından uzak sade bir görünüme sahip. Arkasındaysa dedesi 206'daki gibi sis lambası tamponun ortasına konumlandırılmış. 208'in direksiyonu başındayım. 208'in içi çok sade bir şekilde tasarlanmış. Burada basit klima kumandaları, onun üstünde de dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Bu ekrandan müzik sistemine ve yol bilgisayarına kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Küçük direksiyon simidi ele iyi oturuyor ve otomobili yönlendirmek istediğinizde size hızlı cevaplar veriyor. Ama bir eksisi var, o da oturma pozisyonunuza göre göstergeyi biraz perdeliyor olması. Malzeme kalitesi bu sınıfın değerlerini karşılıyor. Vitesin önünde de küçük eşyalarınız için makul bir alan sunulmuş. Önde sunulan yaşam alanı iyi. Arkada da otomobilin küçülen boyutlarına rağmen yeterli diz ve baş mesafesi sunuluyor. Bagaj hacmi de 286 litre. Gelelim 208'in motoruna ve sürüş özelliklerine. Daha önce serinin en güçlü versiyonu olan 208 GT'yi kullanmıştım ve hem motorunu hem sürüş özelliklerini çok beğenmiştim açıkçası. Kullanmış olduğum araçta 1.2 litrelik 3 silindirli benzinli bir motor görev yapıyor. 82 beygir güç ve 118 Nm tork üretiyor bu motor. İsterseniz 5 ileri manuel şanzımanla, isterseniz de 5 ileri robotize şanzımanla alabiliyorsunuz bu motoru. Test otomobilinde hem vites kolu üzerinden hem de direksiyonun arkasındaki kollarla manuel olarak kullanılabilen robotize şanzıman görev yapıyor. Öncelikle motorun çekişinin günümüzdeki 3 silindirli motorlara göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hem sessiz hem de sarsıntısız bir çalışma karakterine sahip bu motor. Ama şanzıman konusunda bu kadar iyimser olabileceğimi zannetmiyorum açıkçası. Çünkü daha önce bu tip otomatikleştirilmiş robotize şanzımanlar kullanmama rağmen bu araçtakinin en kötüsü olduğunu söyleyebilirim. Şanzımanın kararsızlığı bir yana motorun düşük torkundan dolayı da büyük bir uyum sorunu yaşanıyor bu ikili arasında. Özellikle sıkışık trafikte kaldığınız zaman çok fazla sarsıntılı ve konforsuz bir sürüş yapmanıza neden oluyor. Konuyu şöyle özetleyeyim, ne kadar iyi bir sürücü olursanız olun bu otomobili kullanırken yanınızdakilerin sizin acemi zannetmemesi emin olun işten bile değil. Gelelim yakıt tüketimi konusuna. Fabrika verileri 208'in 100 kilometrede ortalama 4.8 litre benzine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Fakat ben bu aracı bir haftadır kullanmama rağmen emin olun bu değerin yanına yaklaşamadım bile. Son derece sakin bir kullanım tarzı sergilemiş olmama rağmen 400 kilometrenin sonunda bana 8.2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu da otomobilin boyutları, performansı ve ağırlığı dikkate alındığında bence yüksek bir değer. Peugeot 208 modern tasarımı ve genç iç mekanıyla sınıfının dikkat çekici modelleri arasında yer alıyor. Ancak 1.2 benzinli motor ve ETG5 şanzımanla sahibini mutlu edebilmesi bence pek mümkün gözükmüyor. Ama eğer tercihinizi yine de 208'den yana yapacaksanız o zaman manuel şanzımanlı bir versiyona yönelmenizi önerebilirim. Görüşmek üzere.